Arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilme yeşil zeytin tarifi paylaşmak istiyorum. İçindeki bereliler vardı. Onları ayıkladım, yıkadım. Kevgire alarak biraz sularını süzdürdüm. 5 kiloluk mikama bir miktar su koydum. Her dildiğim zeytini içine atacağım. Yoksa dildiğimiz yerlerden kararmalar olabilir. Zeytinleri bıçakla 3 yerinden çizikler atıyorum. Hemen tatlanmasını isterseniz 4 yerinden de atabilirsiniz. Elimde şöyle bir aparat var. Bununla da hızlıca zeytin diliniyor. Hepsi eşit değil. İçlerinde küçükleri de var, büyükleri de var. Çok yağlı bir zeytin. Islattığımda bile üzerine bir sürü yağ çıkıyor. Asla bunlarda da erime olmaz. Bu aparat insanın işini de kolaylaştırıyor. Dakikalar içerisinde çok hızlı bir şekilde zeytinlerimizi çizebiliyoruz. Bidonumuzun içerisine koyuyoruz. Biraz da bıçakla yapacağım. Bidonumu doldurdum. Zeytinlerim erimeden tatlansın ve aynı zamanda da tuzunu içerisine hafif alsın diye üzerine 1 yemek kaşığı iri salamura tuzu koyuyorum. Bir miktar daha su ilave ediyorum. Zeytinlerim eğer suyun üzerine çıkarsa kararmalar olabilir. Suyun altında kalmaları için üzerine bilezik takıyorum. Kapağını kapatıyorum. Bu zeytinimi en az 4 gün hiç suyunu değiştirmeden serin, güneş almayan, havadar bir ortamda acı suyu zeytine sinsin, erime olmasın diye bekleteceğim. Zeytinim kuralı tam 4 gün oldu. Sizinle beraber ilk suyunu değiştiriyorum. Suyumun rengi de gayet sarı olmuş. Bu sarı renk zeytin tatlandıkça açılmaya doğru gidecektir. Üzerine erime olmasın diye tekrar 1 yemek kaşığı kadar iri salamura tuz koyuyorum. Ve yine çeşmemden su dolduruyorum. Değiştirme sularını musluktan doldurabiliriz arkadaşlar. Kuruma suyunu içme suyuyla yapacağız. 3-4 günde bir suyunu değiştireceğim. Her değiştirdiğim suya 1 yemek kaşığı kadar iri salamura tuzu koyacağım. Tekrar kapağını kapatıyorum. Tuzun karışması için şöyle hareket ettiriyorum. Aşağı yukarı 12 gün kadar oldu. Bu benim 3. su değiştirişim olacak. Suyu hala daha sarı. Daha acılığı tam gitmemiş. İçinden bir tane zeytin alarak tadına da bakmak istiyorum. İçerisine tuz koyduğum için zeytinimde taş gibi asla erime yok. Hafif acı zeytini sevenler için gayet yenebilecek durumda. Ben bunu birazcık daha acılığının gitmesini istiyorum. Tekrar 1 yemek kaşığı iri salamura tuz ilave ediyorum. Korumasını kapatıyorum. Şimdi suyumu dolduruyorum. Kapağını kapatıyorum. Zeytinimi kuralı bugün tam 17 gün oldu. 3 su değiştirdim. Bu da 4. suyu olacak. Şimdi buradan açarak size son halinde göstermek istiyorum. Zeytinlerim bayağı suyun altına inmişler artık. Çok güzel arkadaşlar. Taş gibi. Bir de tadına bakmak istiyorum. Hafif acılık var. Artık bu suyunu döküp zeytinimi de 3-4 su yıkayarak tatlandırmak istiyorum. Tatlandırdığımız zaman suyun içerisine zeytinimizdeki acılıklardan bir kısmı karışacak ve zeytinimiz daha tatlı olacak. Bu suyu leğenime alıyorum.
Görüyorsunuz arkadaşlar. Rengi biraz daha açılmış. Çok su değiştirmediğim için zeytinim de yeşil kalıyor. Şuradan da görmenizi istiyorum. Yemesi de çok güzel. Hatta tadına baka baka biraz da zeytini azaltmışım. Üzerindeki bütün acı sularının gitmesi için zeytinimi 3-4 su yıkıyorum. Görüntüsüyle ve lezzetiyle bir dilme zeytin ancak bu kadar güzel olabilir. Şuna bakın arkadaşlar. Taş gibi zeytinler. Eğer bu zeytin erise şu kenarlardan erir. Ama gayet sert zeytin. 3-4 su. Bu suyu da değiştireceğim. Zeytinimi kurmak için su hazırladım. İçerisine 1 yemek kaşığı limon tuzu koyuyorum arkadaşlar. İsterseniz 2-3 tane limonu sıkarak bu suya karıştırıp zeytinimize ilave edebiliriz. Limon tuzu erimesini engelliyor ve aynı zamanda da lezzetini artırıyor. 6 yemek kaşığı dolu dolu iri salamura tuzu koyuyorum. Limon tuzu ve tuzların erimesi için iyi karıştıracağım. Hazırlamış olduğum limonlu tuzlu suyu zeytinimin üzerine ilave ediyorum. Üzerine yarım çay bardağı kadar zeytinyağı koyacağım. Üzerinde devamlı zeytinyağı duracağı için keflenmeyi de engelliyor. Zeytinimizin yemesi daha lezzetli oluyor. Hafif karıştırıyorum. İyice zeytinlerime nüfuz etmesi için bunu en az bir 3-4 gün kadar bekleteceğim. Şimdi kapağını kapatıyorum. Yeşil dilme zeytinimi tatlandıralı 1 hafta kadar oldu. Koyduğum yağ zeytinimin hep üzerinde duruyor. Bunun için zeytinimde asla keflenme olmaz. Bu yağ zeytinyağı olur, çiçek yağı olur, hiç fark etmez. Bileziğe de hiç gerek yok. Çünkü zeytinlerimiz tatlandıktan sonra suyun altına doğru iniyorlar. Rengi yeşile yakın. Ben bu rengi çok seviyorum. Son halini de size gösteriyorum. Taş gibi bir zeytin. Tadına da bakmak istiyorum. Tadı da çok güzel arkadaşlar. Bütün acılığı da gitmiş. Tuzlu da değil. Bunun üzerine nar ekşisi, toz biber, kekik ilavesiyle güzel bir sunum tabağı hazırlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olur. Videolarımı da paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden size de kolay gelsin diliyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın, iyi günler.